Selamlar dikiş sınıfından. Biz şimdi tayt dikiyoruz. Tayt kumaşımızı kaç liraya aldık? 30 liraya aldık. Daha da geride kumaşımız var. Bu da bizim depremzedeler için dikiş dikerken iç tayt olarak diktiğimiz bir kalıbımız. Bunu şimdi dış tayt kalıbına çevireceğiz. Kendimiz çıkarmıştık. Hacer hocamız var bizim. O kendisi çıkarmıştı. Düz boy ipliğini koymuş. Yani hiçbir dergiden değil bu kalıp. Kendi biçki sistemimizde yaptık. Hayriye Hanım bunu biraz bel kısmını büyüttü ve kendine göre genişletti. Boyunu da uzattı. Şimdi taytımızı kesiyoruz. Daha sonra ne yapacağız? Yanı dikişsiz bir tayt. Esnek kumaşa göre ayarlanmış bir tayt. Bir tane shorts videosu paylaşmıştım. Esnek kumaşlara göre nasıl yapıyoruz bu kalıbı? Hatırlayanlarınız olacaktır. Onu da aşağıya linke bırakırım. Kalıp ayarlamasını esnek kumaşa göre nasıl yaptığımızı da oradan öğrenebilirsiniz. Gene üzerine basa basa söylemek istediğim bir şey var ki evet böyle bir taytı kendi taytlarınızın üzerinden kumaşın üzerine yatırarak kesebilirsiniz. Okey, bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Pratik dikiş yapabilirsiniz. Ancak bir taytınızı denedikten sonra çıkandan böyle bir kalıp elde ederseniz her seferinde yelek videomuzda da anlattım. Onu da alta koyacağım. Hayriye Hanım çok güzel bir yelek kalıbı çıkarmıştı pratik. Her seferinde kumaş üzerinde ölçüp biçene kadar bir tane kalıpla bu da bir pratik kesimdir söylediğim gibi. Bunu yapabilirsiniz. Lütfen sürekli olarak çünkü çok fazla soru alıyorum ve çok hata görüyorum bununla ilgili. Pratik kesim sevdasına düşmüşsünüz. Acemiyken bunu yapmayın. Yapmayın olmuyor. Sonuç hüsran oluyor ve sizin için zaman kaybı oluyor. Kesimimiz bitti. Şimdi ne yapacağız? Benim videolarım klasiğidir. Önceden söylemek. Dikişlerini yapacağız. Ondan önce ne yapacağız? Overlock'umuzu bu kumaşa göre ayarlayacağız. Dalgıç kumaş mı deniyor buna? Esnekliğinde şöyle göstereyim. Kumaşla deniyor. Overlock ayarlarını yaptıktan sonra ön arka ağ birlikte overlockla birleştirilecek. Görelim. Gayet güzel. Ayarlarını gösterelim dalgıç kumaşa göre. Şuradan şu şekilde gösterelim. Buradan da şu şekilde gösterelim. Bir de kumaşımızın esnekliğini gösterebilir miyiz? Az önce eksik kaldı gibi geliyor bana. Kumaşımızın esnekliği de bu şekilde. Hayriye Hanım diyor ki ışığı açın hiç görmüyor gözüm ama ışıkta da çok pır yapıyor. Bizim atölyemizin ışığı çok uygun değil. Ağının makinalarını çekiyor. 2 ağ dikişi, sonra bacak arası, sonra bel lastiği. Bu kadar basit bir şekilde dikiliyor taytımız. Devam ediyoruz. Ön arka ağ bittikten sonra kontrolümüzü yapacağız. 10 dakika sürmüyor bir taytı dikmek aslında. Siyahı da çekmek biraz zor oluyor ama şöyle şimdi bunu böyle Hayran bize birleştirecek. Şu şekilde şuradan şöyle dikildikten sonra paçaya overlock, bele lastik bitti. Ağlar iğnelendi. Dikilmeyi bekliyor. 2 tane tayt yapıyor aslında. Bu da benim taytım. Bana da bir tane dikiyor. Sağ olsun. Şimdi paçaların overlock'unu çekiyoruz. Beli de açık halde çekeceğiz. Lastiğimizi yerleştireceğiz. Beli çektin mi? Çek. Tamam. Ama olsun emanetten tutarım orayı. Tamam. Şimdi ortaya çıkan şeyi söyleyelim size şöyle uzaktan. Paça overlock, taytın genel görüntüsü, beline overlock çekildi. Şimdi lastiğimizi ayarlayıp lastiğimizi kıvırıp takacağız. Lastik takmayla ilgili videoyu da
anlatmamıza aslında gerek yok. Çünkü çok anlattık ama. Evet, lastik ölçümüzü ayarlayıp buradan dikip içinden geçirebiliriz. Ya da lastiğimizi buradan düz dikişle dikip kapatıp yapabiliriz. Şimdi ona karar vereceğiz. Evet, şimdi sıra lastiğe geldi. Lastik ölçümüzü nasıl ayarladık? Lastik ölçüsünü kendimize yapacağımız için kendi belimize göre ayarladık. Lastik ölçüsü ayarlamayla ilgili videolarım var. Aşağıya bırakırım. Link, oradan izlersiniz. Bunu şimdi gerisini Hayriye Hanım'a bırakıyorum. 4'e böldü lastiği. Dikeceğimiz parçayı da 4'e böldüm. Evet. İğneleyeceğim. 4'e 4. Hı hı. Söylediğimiz gibi 4'te 3 yapabiliriz lastik ölçüsünü. 10 santim 20 santim eksiğini yapabiliriz. Bildiğimiz, daha önce denediğimiz bir lastik ise zaten biliriz nasıl yapacağımızı. Lastiği 4'e böldük, beli 4'e böldük, iğneledik. Şurası overlocklu. Biz burayı düz dikişle dikeceğiz. Çünkü bizim overlock'umuz lastikle birlikte overlock çekmemize çok müsaade etmiyor. O yöntemle yapacağız. Orası dönmüş herhalde. Düzeltelim. Lastiğini hafif çektirerek dikiyoruz. Zikzak dikişte yapabilirsiniz. Düz dikişte yapabilirsiniz. Şuradan göstereyim. Lastiğimizin burasını diktik. Şimdi kıvırıp buradan bir makine, gerekirse buradan ve buradan kumaşın özelliğine göre karar vereceğiz. Ve Hayriye Hanım taytımızı bitirmiş oldu. Çok da güzel oldu. Siz de eğer dikerseniz bunun kalıbını çıkarmayı da, yani tayt üzerinden tayt kalıbı çıkarmayı da anlatacağız size. Şöyle biraz da yakınlaştırayım, göstereyim. Güle güle kullansın. İyi günlerinde. Ellerine sağlık Hayriye Hanım. Teşekkür ederiz.